Zaman başlamadan önce, dünya yokken, hatta karanlık bile tam anlamıyla var değilken kutsal varlıklar vardı. Onlardan biri Olorin'di. Güçlüydü ama sessizdi. Parlak ama gösterişsizdi. O Aynur arasında bile geri planda kalmayı seçti. Güç kullanmayı değil, anlamayı tercih etti. En karanlık güç olan Melkor'dan korkuyordu. Ama bu korku onun zayıflığı değil, bilgeliğinin başlangıcıydı. İşte bu sessiz varlık bir gün Orta Dünya'nın en büyük rehberi olacaktı. Henüz adı Gandalf değildi ama kaderi yazılmıştı. Buradan asla geçemezsin! Olorin uzun çağlar boyunca Niena'nın yanında kaldı. Acının ve yasın sessiz öğretmeniyle birlikteydi. Burada acının zayıflık olmadığını öğrendi. Başkalarının yükünü taşımak gerçek gücün kendisiydi. Nienna ona geleceğin acılarını gösterdi. Savaşları, yıkımı ve umutsuzluğu. Olorin bu acılardan kaçmadı. Aksine onları kalbine aldı. İşte bu yüzden Gandalf hiçbir zaman en güçlü büyücü olmadı. Ama en bilgesi oldu. Karanlık büyüyordu. Melkor'un gölgesi yaratılışın üzerine düşmeye başlamıştı. Olorin bu karanlığı gördü ve korktu. Çünkü onun gücünü herkesten iyi anlıyordu. Diğerleri güçle karşı koymayı seçti. Olorin ise gücün her zaman çözüm olmadığını biliyordu. Korkusu onu geri çekmedi. Aksine onu daha dikkatli, daha bilge yaptı. İşte bu seçim gelecekte Gandalf'ın neden asla kibirlenmediğini açıklar. Üçüncü çağa yaklaşırken Valar bir kez daha toplandı. Orta Dünya tehlikedeydi. Sauron yeniden güç kazanıyordu. Ama Valar artık doğrudan müdahale etmeyecekti. Bunun yerine rehberler gönderilecekti. Hükmetmek için değil, yol göstermek için. Olorin bu görevi reddetti. Kendini yetersiz gördü. Korkusunu inkar etmedi. Ama Manwe onu seçti. Çünkü en az isteyen en doğru rehber olacaktı. Üçüncü çağda sessiz bir sabah. Orta Dünya'ya bir yolcu geldi. Artık Olorin değildi. Gücü sınırlandırılmış, bedeni yaşlı bir insan olmuştu. Adı Gandalf'tı. Griydi. Çünkü henüz hiçbir tarafa ait değildi. Bu dünyayı yönetmek için gelmedi. Dinlemek, anlamak ve doğru anı beklemek için geldi. Böylece uzun yolculuk başladı. Bir büyücünün değil, bir rehberin yolculuğu. Gandalf, Orta Dünya'da uzun yıllar sessizce araştırma yaptı. Eski metinleri, unutulmuş efsaneleri inceledi. Bazı hikayeler diğerlerinden farklıydı. İçlerinde bastırılmış bir kötülük yankılanıyordu. Gandalf, Sauron'un tamamen yok olmadığını fark etti. Karanlık sadece saklanmıştı. Ateş gerçeği ortaya çıkardı. Bu sıradan bir yüzük değildi. Gandalf artık emindi. Sauron geri dönüyordu ve zaman tükeniyordu. Gandalf, Orta Dünya'da herkesten çok hobbitleri sevdi. Sessiz, sıradan ama temiz kalpli bir halktı bu. Onlarda güç değil, hırs değil, umut gördü. Bilbo'nun yüzüğündeki tuhaflığı ilk fark eden de oydu.
Gandalf dünyanın kaderinin bazen en küçük ellerde şekillendiğini biliyordu. Bu yüzden yükü Frodo'ya emanet etti. Çünkü gerçek cesaret güçte değil, kalpteydi. Gandalf, Istari arasında en çok Saruman'a güvenmişti. Bilgeliğin lideri oydu. Ama Saruman bilgeliği değil, gücü seçti. Powers do not urge. Sound is for not hope. Do not Onun sesi refuse to ikna change. ediciydi ama Will be zehirliydi. left behind. Powers do not urge. Gandalf ihaneti geç fark etti ve bunun bedelini yalnızlıkla ödedi. Ama kader henüz onunla işini bitirmemişti. Yol karanlıktı ama Gandalf geri dönmenin daha tehlikeli olduğunu biliyordu. Moria yalnızca taş ve karanlıktan ibaret değildi. İçinde uyanan şeyler vardı. Ve sonunda ateş ve gölgeden oluşan kadim bir düşman karşısına çıktı. Geçemezsin! Buradan asla geçemezsin. Bu söz sadece Balrog'a değil, kadere söylenmişti. Gandalf düştü. Ama bu bir yenilgi değil, bir fedakarlıktı. Gandalf düştü. Ama ölümü bildiğimiz anlamda bir son değil. Zamanın ve dünyanın ötesinde savaştılar. Günler, haftalar, belki çağlar geçti. Sonunda Gandalf kazandı. Ama bedeni bu zaferi taşıyamadı. Ruhu bedeninden ayrıldı ve dünyanın sınırlarını aştı. Ama görevi henüz bitmemişti. Bu yüzden geri gönderildi. Gandalf geri döndüğünde artık aynı değildi. Gri yolcu gitmişti. Önce kendini bile hatırlamadı. Kim olduğunu yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Dostları onu tanımadı. Ta ki o konuşana kadar. Gücü artmıştı ama hala kontrol altındaydı. Artık bir liderdi. Gandalf ak olmuştu ve artık Istari'nin lideriydi. Gandalf artık sadece bir yolcu değildi. Kralların ve komutanların danışmanıydı. Rohan kralı Theoden'i karanlıktan uyandıran oydu. Helm's Deep'te umut, güneşle birlikte onunla doğdu. Aragorn'a kılıcından önce sorumluluğunu hatırlattı. Çünkü Gandalf savaş kazanmak için değil, umudu ayakta tutmak için vardı. Gandalf artık biliyordu. Sauron güce odaklanan bir düşmandı. Bu yüzden ona tam da görmek istediği şeyi sundu. Açık bir meydan okuma. Sauron'un gözü, yüzüğün başka bir yerde olabileceğine inandı. Bu sırada asıl görev sessizce ilerliyordu. Gandalf, dünyayı kurtarmanın bazen dikkat dağıtmakta mümkün olduğunu biliyordu. O an geldiğinde Orta Dünya titredi. Yüzük yok ediliyordu. Sauron'un gözü gerçeği fark ettiğinde artık çok geçti. Gandalf zafer çığlığı atmadı. Çünkü bu zafer sessizlikle kazanılmıştı. Karanlık dağılırken dünya ilk kez derin bir nefes aldı.
Görev tamamlanmıştı. Ama Gandalf'ın yolu henüz bitmemişti. Savaş bitmişti. Dünya kurtulmuştu. Ve artık Gandalf'ın görevi sona ermişti. O arkasında bir efsane değil, umut dolu bir dünya bırakıyordu. Gandalf Orta Dünya'ya ait olmadığını en başından beri biliyordu. Valinor'a doğru yelken açtı. Ölüme değil, huzura. Çünkü Gandalf asla sadece bir büyücü olmadı. O yol gösterendi. Orta Dünya'nın diğer efsanevi hikayelerini izlemeye devam etmek için abone olmayı, videoyu beğenerek, yorum yaparak destek olmayı hatırlayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.